Sevgili dost, bugün kitap özetleri köşemizin konuğu John Maxwell ve muhteşem kitabı İçinizdeki Lideri Geliştirmek. Benim için hakikaten çok özel bir kitap. Geçen haftaki videomda da bahsetmiştim. Bugüne kadar en çok alıntı yaptığım, en çok notlar aldığım, hemen hemen her sayfasında altını çizdiğim bölümler bulunan gerçekten çok özel bir kitap. Bana göre herkesin okuması gereken, herkese faydalı olacak bir kitap ama özellikle de bir işletmen varsa, bir girişimciysen, belki bir organizasyonun varsa, bir yerde yöneticiysen ya da network marketing sektöründe bir ekibin varsa mutlaka okumalısın. Ama dediğim gibi herkes okumalı. Neden? Çünkü John Maxwell'in mesajı aslında kendine liderlik edemeyen başka kimseye edemez. Dolayısıyla her birimizin içinde ortaya çıkarılacak bir cevher var. Her birimiz liderleşebilir ve kendi hayatımıza liderlik edebiliriz. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel kitabı incelemeye başlayalım. Lider olunmaz, lider doğulmaz, liderlik öğrenilebilen bir şeydir diyordu John Maxwell. Hadi gel şöyle bir soruyla başlayalım. Bugün bütün ünvanların elinden alınsa yine de seni izleyecek kişiler olur muydu? Çünkü gerçek liderlik işte buradadır. Yani etikete bağlı değildir. Gerçek liderlik birilerinin izlemeyi seçtiği kişi olmak demektir. İşte bu sebeple bu kitap az önceki soruya evet diyen kişilerin nasıl yetiştiğini anlatıyor. 7 bölümde inceleyeceğiz kitabı. Birinci bölüm etki. Bir mum düşün, başka bir mumu tutuşturarak hiçbir şey kaybetmez. Ama karanlık bir ışıkla baştan sona değişir. John Maxwell, liderlik insanları etkileme sanatıdır. Ünvanlar gelip geçer ama bir başkasının üzerinde bıraktığınız etki asla unutulmaz diyordu. Hani meşhur bir söz var diye insanlar ne söylediğinizi unutur, ne giydiğinizi, ne yaptığınızı unutabilir ama onlara nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar diyordu. Nelson Mandela geliyor burada aklıma. 27 yıl hapis yattı ama başkalarının üzerindeki etkisi asla kaybolmadı. Hatta artarak devam etti. Burada işte John Maxwell etkili bir liderle bir patron ya da yönetici arasındaki farkı çok güzel açıklıyor. Şöyle diyordu: patron işçilerini yönetir, lider ise yönlendirir. Patron otoriteye bağlıdır, lider güçlü iradeye. Patron korkutur, lider coşturur. Patron ben der, lider biz. Patron yıkımlar için suçlamaya yönelir, lider ise sorumluluk alır. Patron nasıl yapılacağını bilir, lider öğretir. Patron yapın der, lider hadi yapalım der. Yani birileri pozisyon itibariyle liderdir, birileri etki itibariyle liderdir diyor aslında. İkinci bölüm önemli olanlara odaklanmak. Yani öncelikler. Tüm liderler öncelikli şeylere vakit ayırırlar diyordu John Maxwell. Çok güzel de bir kısa hikaye var. Hani bir zen ustasına sormuşlar. Usta nasıl bu kadar başarılı oldun diye. O da önemsiz olan şeyleri yapmayarak diye cevap vermiş. Yani her birimizin kısıtlı bir vakti ve kısıtlı bir enerjisi var. Her şeye yetişemeyiz ama önemli olan şeylere yetişebiliriz. John Maxwell diyordu ki lider meşgul gibi görünen değil, verimli çalışan kişidir. Her şey önemli gibi görünse de en önemli şeyin ne olduğunu bulur ve buna göre hareket eder. Kitapta William James'ten bir alıntı yapıyordu ve ben son yıllarda en çok atıfta bulunduğum sözlerden biri haline getirdim bunu. Şöyle diyordu: bilgelik neyi görmezden geleceğini bilme sanatı. Yani o bir günümüzü doldurabilecek bütün işleri düşün, neleri çıkarmalısın. Önemsiz olanı görebilmelisin ve ortadan kaldırmalısın ki bilgeliğe ulaşabilesin ya da elinde değerli bir bilgi olsun. Burada 80-20 kuralından da bahsediyor. Bütün başarılı liderlerin buna baktığından bahsediyor. Bunu daha önce birkaç kez konuştuğumuz için ayrıntısına girmeyeceğim. Hatta 80-20 kuralı diye başlı başına bir kitap vardı. Onu da özetlemiştim. Hani diğer ismi Pareto ilkesiydi, hatırlarsın. Önemli olan azınlığa odaklanmamız üzerine bazı istatistikler içeriyordu ve hayatın her yerinde karşılığı var. Örneğin herhangi bir şirkette personelin %20'si önemli olan işlerin %80'ini yapar. Özellikle de birden fazla iş yapıyorsan, şöyle bir odaklanacak olursan, o işlerinin içindeki %20'nin senin sonuçlarının %80'ini
oluşturduğunu görürsün. Yani burada John Maxwell ve tabii 80-20 kuralı aslında bize şunu söylüyor. Eğer sonuçlarının %80'ini oluşturan o %20'yi bulur ve arttırırsan doğal olarak başarıların da katlanarak artar. Çünkü uğraştığın şeylerin %20'si sonuçlarının %80'ini oluşturuyorsa o %20'yi 30-40-50'ye çıkarırsan hayatının kalitesi bambaşka bir seviyeye çıkar. İyi liderlerin tamamının buna önem verdiğinden bahsediyordu John Maxwell. Aklıma Steve Jobs geliyor açıkçası. Apple'dan kovulmuştu. Geriye döndüğünde yüzlerce ürün vardı Apple'ın uğraştığı ve ilk yaptığı şey o yüzlerce ürünü birkaç ürüne indirmekti. Kocaman bir şirket düşün ve o şirketin başındaki lider yüzlerce ürünü hiç düşünmeden çöpe atıyor. Sadece birkaç şeye odaklanacağız diyor. Bruce Lee de şöyle diyordu, günlük artış değil, azalış önemlidir. Önemsiz olanları azaltın. Kendine belki şunu sorabilirsin. Ortalama bir gününde vizyonunla, hedefinle uyumlu şeylere mi vakit harcıyorsun yoksa alelade şeylere mi? Buna vereceğimiz cevap zaten sonuçlarımızın ne seviyede olduğuyla ilgili önemli fikirler verir. 3. bölüm olumlu değişim yaratmak. Lider konfora değil dönüşüme önem verir diyor. Bir kelebek olabilmek için tırtılın kozaya girmesi ve kabuğunu terk etmesi gerekir. Dönüşüm sancılıdır ama getirileri çok güzeldir. Colin Wilson'un dediği gibi tırtıl bir kere kanatlandı mı bir daha asla yerde sürünmez. Dolayısıyla herhangi bir lider ama kendi hayatı için ama organizasyonu ve veya şirketi için dönüşüme açık olmalıdır diyor. Aksi halde zaten ortada bir şirket de kalmayabilir. Burada bir örnek veriyor. 1940'lı yıllarda İsviçre saatleri bütün dünyadaki saat pazarının çok önemli bir kısmına sahipti. Bir gün birisi onlara dijital bir saatin örneğini gösterdi. Kendilerine satmak istiyordu ya da beraber çalışmak ama onlar kibirli davrandılar. Ya bizim saatlerimiz zaten en çok tercih edilen saatler dediler. İlgilenmediler bile. O kişi de bu fikri Seiko'ya sattı ve kısa süre içerisinde dijital saatler o analog saatlerin pazardaki payını çok ciddi bir şekilde sarstı diyordu. Yine benim çok önemsediğim bir örnek var. Belki hatırlarsın, yaşın müsaade ediyorsa ya da bu konulara meraklıysan Fagit diye bir marka vardı. Mekanik hesap makinesi üretiyordu ve bütün dünyada en büyük pazar payına sahiplerdi. Onlara da bir gün dijital hesap makinelerinden bahsedildi ama ilgilenmediler bile. Gerek yok, bizim hesap makinelerimiz bütün dünyada tercih ediliyor dediler ama dijital hesap makineleri piyasaya çıktıktan 6 ay sonra tarihten silindiler. Konu ne olursa olsun diyor John Maxwell, değişime, dönüşüme direnen biri asla lider olamaz. Tabii değişimi, dönüşümü kendi içinde başlatmayan biri asla başkalarını da dönüştüremez diyor. Sonuçta ben aynı kaldığım sürece başkaları neden dönüşsün ya da beni neden izlemeyi tercih etsin? Her anlamda dönüşüme sıcak bakmalı diyor bir lider. Hem kendisiyle alakalı alışkanlıkları, düşünce biçimi, inançları hem de kullandığı araçlar. Bugün yapay zeka, dijital dünyadaki sayısız araçlar eğer senin ilgi alanının dışındaysa seni insanlar neden izlesin, neden takip etsin? Aslında bu soruları kendimize doğru bir şekilde sorduğumuzda dönüşüm için belki de daha güçlü adımlar atıyor olacağız değil mi? Ve burada çok önemli bir soru soruyor. Hayatımdaki hangi eski yapıları yıkmalıyım ki yenileri için yer açılsın? Yani bize şunu söylüyor aslında. Hayat standartlarını yükseltmek istiyorsan, iyi, güçlü bir lider olmak istiyorsan yeni şeylere ihtiyacın var. Eskilere tutunmayı, ısrar etmeyi bırakmalısın. O halde belki de bu bölümü bitirirken güzel bir soru sorabiliriz değil mi? Hangi şeylere tutunmayı bırakmalıyım ki yenileri için yer açılsın? 4. bölüm sorunların çözümü. Lider kriz anında bile isteye ortaya çıkan kişidir diyor John Maxwell. Asla sorunlardan kaçan kişi değildir. Sorunlardan kaçan kişi asla lider olamaz. Burası hakikaten
önemli. Gerçekten de başarılı insanlara baktığımızda başarılarının belki de en büyük sebebi sorunlar karşısında kaçmak yerine onlarla yüzleşen, hatta bunları bir fırsat olarak gören kişiler olduğuna şahit oluyoruz. Ve sorunlara bakış açınızı değiştirin diyor John Maxwell. Onu hani olumsuz bir ifade gibi görmek yerine gerçekten bir sonraki versiyonun için bir fırsat olarak görebilirsin diyor aslında. Ben de buna %100 inanıyorum. Mesela bilgisayar oyunlarını düşün. Her level'da çözmen gereken bir sorun vardır. Onu çözersen ancak bir sonraki level'a çıkabiliyorsun. Ve bir sonraki level'a çıktığında da yeni bir yetenek geliştirdiğini fark ediyorsun aslında. Ama hiç sıkılmıyorsun bunu yaparken. Aksine hoşuna gidiyor. Neden? Çünkü her yeni level'a ulaştığında adeta bir ödülle karşılaşacağını biliyorsun. İşte hayatındaki ama özel ama iş hayatı, sorunlara böyle yaklaşacak olursan liderleşir ve hatta başkalarının örnek aldığı, izlemekten büyük zevk aldığı bir lidere dönüşebilirsin. 5. bölüm tutum. Tutumunuz yüksekliğinizdir diyor John Maxwell. Hani hepimiz biliriz. Şu örneği veriyor. Uçaklar rüzgara karşı havalanır. Rüzgarla birlikte değil. Yani burada şunu söylüyor bize. Hayata karşı tutumumuz öyle olmalı ki sadece işler iyi giderken gülümsemek, sadece her şey iyiyken dik durmak ya da pozitif bir tutum sergilemek değil de işler kötü giderken dahi sağlam bir tutuma sahip olmak gerekiyor. Aksi halde insanlar seni neden izlesin ki? Çünkü insanların büyük bir kısmı birazcık aksilik olduğu anda hemen negatif düşünür, negatif konuşur, hemen yüzüne ekşitir, hemen şikayet etmeye başlar. Ama orada bir lider varsa asla şikayet etmiyordur, asla mızmızlanmıyordur, tutumu sapasağlamdır. John Maxwell, yetenek sizi zirveye çıkarabilir ama orada kalmanızı sağlayan şey tutumunuzdur diyor. Burada aklıma Nick Vujicic geliyor. Doğuştan kolları ve bacakları yok ama bugün bir motivasyon konuşmacısı, bugün bir yazar ve yüz binlerce insana ilham vermiş bir insan. İşte tutum böyle bir şey. Elimdeki imkanlar az da olsa, hayat benim istediğim gibi gelmiyorsa bile karşıma, benim hayata karşı duruşumdur. Viktor Frank diyordu ya hani, insan özgürlüğünün son noktası her ne yaşarsa yaşasın tutumunu seçebilmesidir. İşte bu sebeple eğer bir lider olacaksan, bir organizasyon yönetiyorsan, eğer bir ekibin varsa onlara ilham olabilmek için, onların seni lider olarak görebilmesi için şartlar ne olursa olsun tutumun sağlam olmalı. Başarılı insanları incelediğimizde her birinde bunu görürüz. Şartlar ne olursa olsun inisiyatif almayı seçerler. Şartlar ne olursa olsun tutumlarını en doğru şekilde seçerler. Helen Keller'da da görürüz bunu. 19 aylıkken bir hastalık geçirir. Bizde hani havale geçirmek deriz ya, öyle bir şey. Kör sağır dilsiz kalır. Ama bir öğretmenin de elinden tutmasıyla okuma yazmayı öğrenir. Hatta birkaç dilde konuşmayı öğrenir. Mark Twain gibi bir yazarı kendine hayran bırakır. Şöyle diyordu: her şeyin üstüne filan geldiği yok. Senin çok üstüne düştüğün şeyler var diyordu. Tutum konusuna vurgu yaparken Helen Keller. 6. bölüm vizyon. Geleceği gören göz değil, yürek gerekir diyordu John Maxwell. Her liderde olmazsa olmaz özelliklerden biri vizyondur diyor. Neden? Malum vizyon geleceğin resmini yapmaktır, değil mi? Geleceğe dair zihninde bir resim oluşturmaktır. Hem de öyle bir resim ki düşündüğünde gözlerini kamaştırabilecek bir resim. Neden? Çünkü yine insanların büyük bir kısmı hayal kurmaz. İnsanların büyük bir kısmı hayal kurmaktan, hele ki büyük hayaller kurmaktan korkar. Cesur birini ararlar. Cesur birini izlerler o yüzden. Büyük hayalleri olan insanları izlerler. Eğer bir lider olacaksan mutlaka bir vizyona sahip olmalısın diyordu. Ve kitapta aktardığı benim de çok hoşuma giden kısa bir hikaye var. Avrupa'daki ilk Disneyland açılırken artık Walt Disney hayata veda etmiş ve orada
karısı kendisini temsil ediyor. Açılış sırasında moderatör kısa bir konuşma yapıp Bayan Disney'i mikrofona davet ediyor. Tam ona mikrofonu vereceği anda da keşke Walt da bugünleri görebilseydi değil mi diyor. İşte orada Bayan Disney'in verdiği cevap çok ama çok etkileyici. Eğer Walt bugünleri görmeseydi zaten biz burada olmazdık diyor. İşte vizyon sahibi olmak, vizyon sahibi bir lider olmak böyle bir şey. Herkesin korktuğu, herkesin sıradanlaştığı ya da işte çoğunluğun gelecekten ümidini kestiği, negatif baktığı bir ortamda hem de kınanmak pahasına geleceğe dair büyük hayaller kurmak. Bir vizyona, etkileyici bir resme sahip olmak. Eğer başkalarının ilham aldığı bir lider olmak istiyorsan olmazsa olmaz şartlardan biri büyük bir vizyona sahip olmak. Hem de bunu destekleyecek hiçbir şey olmasa bile. Hem de her şey çok zor görünse bile yine de o vizyona sahip olmalısın. Çünkü insanların seni izlemesinin en önemli sebeplerinden biri kesinlikle vizyon olacaktır. 7. ve son bölüm içsel disiplin. Başkasının değil kendi kontrolüne güven diyor John Maxwell ve içsel disiplini adeta bir treni rayda tutan manyetik güç olarak açıklıyor. Çok da hoşuma gidiyor bu yaklaşım. Yine şöyle diyordu, disiplinli bir lider önce kendini ve hayatını yönetir. Öyle ya, kendini yönetemeyen başkasını nasıl yönetsin? Daha doğrusu lider yönetmek değil de yönlendirmeyi tercih eden kişidir. Ama kendisini yönetmedikten sonra, kendi hayatını yönetmedikten sonra başkasını nasıl etkileyebilir ki? İşte burada içsel disipline doğru yerden bakmak lazım. Disiplin öyle zannedildiği gibi olumsuz bir kelime değildir. Disiplin stres altında çalışmak değildir. Disiplin sürekli çalışmak demek de değildir. Sadece disiplin bir yol haritasına uyum sağlamak demektir. Yaptığın plana uyum sağlamak ve buna göre yaşamak demektir. Bunu bozacak bir şey çıktığında asla iradeden ödün vermemek demektir. Yapacağın şeyi o kadar çok isteyeceksin ki diyor, zaten karşına başka bir şey çıktığında onu görmezden gelebileceksin. İşte içsel disiplin budur. Ajandana bağlı kalmak. Ajandada her ne yazıyorsa buna göre hareket etmek. Bütün başarılı insanlarda aynı şeyi görmek mümkün. Bütün başarılı liderlerde çok iyi organize olmuş birini görmek mümkün. İçsel disiplin herhangi bir şeyi çok istemesen bile tam da zamanında yapmak demek. Önüne anlık hazlar alabileceğin şeyler çıksa dahi planından ödün vermemektir. Ünlü oyuncu Will Smith'in çok sevdiğim bir yaklaşımı var. Bir konuşmasında diyordu ki bir plan yaptığımda, bir disipline girdiğimde karşıma ekstra bir durum çıktığı anda canım da bunu istiyorsa, bunu fark edersem aynanın karşısına geçer, kendi gözlerimin içine bakar ve şöyle derim, sana bunu yapamam. İşte birçok insanın hayatı ıskaladığı nokta burası. Anlık hazlar çıkar karşısına, anlık zevkler çıkar ve bir plan yapmıştır ama hemen sırtına döner. Sonra yaparım der, nasılsa hallederim der. Liderler ve başarılı insanlar ise asla bunu yapmaz. Planına sadık kalır ve hani Jim Rohn'un çok güzel bir sözü vardı ya, her birimiz iki acıdan birini çekeriz. Ya geçici bir disiplin acısı ya kalıcı pişmanlık acısı. İşte liderler o geçici disiplin acısına dünden razıdır. Bu bazen herkes uyurken çalışmak olur. Bu bazen herkesten önce kalkıp spor salonuna ya da parka gidip egzersiz yapmak olur. Bu bazen herkes eğlenirken kitap okumak olabilir. Bu bazen herkes kaytarırken yine de isteye isteye çalışmak olabilir. Ama bir süre sonra o herkesler, ortalama hayatlar, ortalama standartlar yaşarken o geçici disiplinin içine giren insan artık bunun zevkini yaşamaya başlar. Arka plandaki ışığın da söndüğüne yani bataryası bittiğine göre o halde yavaş yavaş toparlamak gerekiyor. Bugün benim için çok önemli olan, benim hayatıma çok şey katan, kendi yolculuğumda çok şey öğrenmemi ve uygulamamı sağlayan özel bir kitap üzerine konuştuk. İçinizdeki lideri geliştirmek. Gerçekten bu kitabı alıp okumanı ve bol bol uygulamanı, hayatına entegre etmeni çok isterim. Bir sonraki kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak.
Sevgiler, selamlar.